Türkiye sınırında muazzam bir yığınaklanma oldu. Türk ordusu kullanılırsa İran'a karşı birinci cephe, 2,5 cepheyi sayıyoruz. Dikkat için niye bu kadar geldi ve bunlar bir yerde de kullanılmadı? Yunanistan'ın buna ne ihtiyacı var ya? Yunanistan 4 gönderdi, Türkiye 8 gönderdi. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Amiral Cihat Yağcı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün karşımıza aslında daha öncesinde çok sık el verdiğimiz Yunanistan haritası açık. Çünkü Yunanistan'daki hareketliği biraz konuşacağız. Yani İran Savaşı'nı gerekçe göstererek adaları da silahlandırmaya başladı. Bu yönde hem bilgiler hem de içerikler de ortaya çıktı. Nasıl yorumlamalıyız bu Yunanistan'daki askeri hareketliliği? Bizim için ne durumdadır? Biz nasıl karşılık veririz diye başlayabiliriz. Evet. Şimdi Yunanistan'da biliyorsunuz epeydir bir Amerikan hazırlığı var. Amerikan yığınaklanması var. Şimdi bir kere sevgili seyircilerimiz, bizi izleyenler artık şunu sanıyorum anladılar. Uluslararası ilişkilerde böyle olaylar anlık olmaz. Özellikle büyük devletlerin bu tür harekatları, İran'a harekat, işte bir yere yığınaklanma çok uzun vadeli planın bir parçasıdır. Dolayısıyla niye yığınaklanıyor sorusu sürekli sorduğumuz soruydu. Bir şey yapacaklar. Rusya'ya karşı falan değil aslında. Şimdi bu soru bir kısım cevabını İran konusunda buldu. Neden? Doğrudan İran'a yığınaklanma açısından değil. Ama jeopolitik ortam Orta Doğu'da, bu bölgede değişince burada bir yığınaklanmanın bir amacı var gibi geliyor. Şimdi onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi Amiralim nereye yığınak yapıyorlar? Önce aslında Şimdi bir kere Dede Ağaç'a hemen Türkiye'nin sınırındaki Dede Ağaç'a burada Defender tatbikatları serisi var. Defender 2020, 2021, 2022, 2023, 2021. Bunlar bu bölgeye birçok zırhlı araç, tank, helikopter, mühimmat getirdiler. İnanılmaz büyüklükte. Şimdi bunlar Dede Ağaç'a yığınaklandı ve çok büyük nakliye gemileriyle getirdiler bunları. Bunlar her tatbikatta oraya getirildi. Muazzam. Yani sadece şunu söyleyeyim size. 70 tane genel maksat helikopteri geldi buraya. UH-60. Ondan sonra bunun haricinde işte Mi-117'ler geldi. O işte Bradley'ler geldi. DCS'ler geldi. Bunların hepsi buraya geldi. Bunların gelmesi tatbikat için normal midir? Vallahi ben anlayamadım. O tatbikat için niye bu kadar geldi ve bunlar bir yerde de kullanılmadı. Ya sadece yığın. Ve çok enteresan, bunların hiçbir tanesi geri gitmedi biliyor musunuz? Hiçbir tanesi geri gitmedi ve Türkiye sınırında muazzam bir yığınaklanma oldu. Hem silah araçları hem de mühimmat açısından. Yani tankından, topundan, tüfeğinden, helikopterinden, füzelerine, mühimmatına kadar her şey buraya geldi. Felaket bir şey. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir gün bir açıklama yaptı bundan 2 yıl önce. Dedi ki bunları geri götürmek maddi açıdan büyük zarar. Dolayısıyla biz bunları Yunanistan'a hibe ediyoruz dedi. Aslında anladık ki bunlar zaten Yunanistan'a verilmek üzere tatbikat görüntüsü altında getirilmiş. Daha önceden biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yardımı 7'ye 10'du. 7 Yunanistan'a, 10 Türkiye'yeydi. Sonra bu askeri yardımı Amerika Birleşik Devletleri kaldırdı. Türkiye'ye 0, Yunanistan'a 10 oldu. Ve Yunanistan'a bu askeri yardım adı altında değil, geri götüremeyeceğiz, maliyet çok yüksek deyip hibe şeklinde verdiler ama yapılan iş bir hibe askeri yardımdı. Yunanistan'a Allah'ınızı seversiniz ne diye yardım eder Amerika Birleşik Devletleri? Kara kaşına, kara gözüne mi? Ve Türkiye bir NATO üyesi. Yunanistan bir NATO üyesi. Neden buraya yığınaklanır da bir başka NATO üyesinin sınırında bu yığınaklanma yapılır? Sonra Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı dedi ki bu hibe edilen o kadar büyük miktarda hem nicelik hem sayı hem de nitelik açısından çok büyük olan bu olduğunu Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamasını anlıyoruz. Türkiye'ye karşı bariz bir üstünlük elde ettik dedi burada. Yani Trakya'da. Ve burada duruyorlar şu anda. Bu arada bunların bir kısmı da gayri askeri statüde bulunan adalara getirildi. Gayri askeri statü bilmeyenler için. Şimdi gayri askeri statü 1923 Lozan, 1947 Paris Barış Anlaşmalarıyla Yunanistan'a devredilen 23 ada. Bunlar Adalar Denizi'nin doğusundaki 23 adadır. Aslında bu 1911-13 arasındaki 6 büyük devlet kararı ve çeşitli konferanslarda da zikredilen gayri askeri statüde. Silahsızlandırılmış değil bakın. Silahsızlandırılmış değil.
üzerini çizelim. Nedir farkı? Farkı şudur. Gayri askeri, buna GASA diyelim. Gayri askeri statüdeki adalar, gayri askeri statü şudur. Kümeyi düşünün. Silahsızlandırılmış bunun içinde bir alt kümedir. Yani silahsızlandırılmış bir ada askerileştirilebilir. Nasıl? Bir tümen asker getirirsin ama füze koymazsın. Hiçbir şey bozmaz. Ya da dışarıdan fırkateyn getirir bağlarsın. Silahsızlandırılmışlığı bozmaz. Ama gayri askeri statüyü bozar. Gayri askeri statüdeki bir adanın üzerinden savaş uçakları uçamaz. Ama silahsızlandırmışın üzerinden uçar. Bu Kuzey Buz Denizi'nde de, Arktik bölgesinde de, Svalbard adaları da mesela böyledir. Gayri askeri statüdedir. Onun için silahsızlandırılmış terimi çok yanlıştır. Her yerde, bütün anlaşmalarda 1923'te de 1947'de de disarmament değil, demilitarize diye geçer. Çok uzun zaman Dışişleri Bakanlığı yetkililerini bu konuda uyardım. Yani bu tür konuşmalarda. Aman ha, artık bırakın silahsızlandırılmışı, daha önceden silahsızlandırılmış derlerdi. Şimdi gayri askeri statü demeniz lazım diye uyardım. Çünkü kaybediyoruz biz böylece. Yunanistan mesela gemi getiriyor. Biz gayri askeri statüyü bozmuyor ki. Silahsızlandırmayı bozmuyor ki. Gayri askeri statüyü bozuyor. O zaman bizimkiler itiraz etmiyorlar. Gemi geldiği zaman silahsızlandırmayı bozmadı diyor. Halbuki gayri askeri statüyü bozdu. Statü de bu zaten. Peki bu adalarda ne bulunabilir bu anlaşmalara göre derseniz çok önemlidir, bunu seyircilerimiz bilsin. Bu adalarda 23 adada ancak bir jandarma ya da polis takımı bulunabilir. Yani asayişlik. Asker yok. Sadece askerlik çağına gelmiş adalı gençler varsa polis ve jandarma da bu görevlerini ifade edebilirler der. Ve bu asker ve polis, jandarma ve polis miktarı da ana karada kişi başına düşen jandarma ve polisten fazla olamaz. Anlaşma bu kadar net. Peki bu jandarma ve polis ne taşıyabilir? Bir tabanca, o da revolver diye geçer anlaşmada. Bir revolver, bir tabanca, bir tüfek, bir kılıç. Başka hiçbir şeyler olamaz. Ama Yunanistan bugün bu adaları silahla, füzelerle, tümenlerle, tugaylarla doldurmuştur. Amerika'dan aldığı bu silahları da bu adalara sevk etmiştir. Amerikan silahlarıyla gayri askeri statüyü bozmuştur. Aslında durum şudur. Bizim şunu dile getirmemiz lazımdır. Bu adalar şartlı devredilmiştir. Egemenlikleri şartlı devirdir. O da şudur. Gayri askeri statüde olmak kaydıyla devredilmiştir. Eğer siz bu adanın statüsünü bozarsanız o zaman egemenlik şartı ortadan kalkar. Egemenlik devir şartı ortadan kalkar. Bunun da dayanağı Viyana Sözleşmesi'dir. Viyana Sözleşmesi'nde ahde vefa esastır. Yani sen ne söz verdiysen onu yerine getirmek zorundasın. Eğer sözünü yerine getirmezsen o anlaşma hükümsüz kalır ya da seni zorla o anlaşmaya uyar hale getirme hakkı vardır. O zaman Türkiye'nin yapması gereken iş, ya sen bu şartlara uyacaksın, uymuyorsan ya ben seni uyduracağım ya da o adayı ben tekrar geri alacağım demektir. Bu kadar. Hukuk çok açıktır. Ya bunun bir tehditle falan alakası yok. Hukukla konuşuyoruz. Hukuki bir dille konuşuyoruz. O nedenle bunu dile getirmesi lazımdır. 23 adayı böyle doldurmuştur. Sonra bu son zamanlarda Amerikan silahlarının yanına İsrail gelmiştir. Evet, hava savunma sistemi kapsamında da İsrail'e bir Aşil Kalkanı. Aşil Kalkanı Evet, diye bir evet. projesi var biliyorsun Yunanistan'ın. Aşil Kalkanı'nın bileşenlerini, büyük çoğunluğunu şu anda NLOS, yani Non-Light of Sight, görmeden atabilen sistemler, Spike füzeleri, Heronları da getirmişler. Yani şurada İskir Adası var. Bu İskir Adası'ndan sonra bu da bizim Türkiye sınırına getirmişler. Buradan da gözetleme yapıyorlar. Heronlar, Spike'lar ve diğer mühimmatlar buraya geliyor ve bu adalara yerleştiriliyor. Bir de keşif gözetleme sistemleri, istihbarat sistemleri getiriliyor İsrail'den. Bu hangi bilgileri alabilir? İstihbarat sistemleri sınırımızda. Yani bizim dinleme sistemleri koymuşlar, gözetleme sistemleri koymuşlar. Hem su üstü, hem kara, hem havadaki işte bizim hareketlerimizi istihbarat ediyorlar. Ya Yunanistan'ın buna ne ihtiyacı var ya? Türkiye bir NATO üyesi. Yunanistan da bir NATO üyesi. Yani buna niye ihtiyaç var sorusu. Niye buraya yığınaklanma var? Amerikan silahları geliyor. Niye İsrail silahları buraya geliyor? Girit'te niye Amerikalılar müthiş bir yığınak yapıyorlar? Ve bununla birlikte İskiri Adası'nda ve Girit'te İsrail niye bu kadar yığınaklanıyor? Rodos'ta, İkarya'da ve Kerpe ve Kaşot'ta
İkarya'da niye bunlar bu kadar yığınaklanıyorlar? Bir neden sorusuna ek olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İstihdamda. da ekleyebilir miyiz? Şimdi burada neden sorusu işte bu çok önemli. Büyük bir soru işareti var. Bir kere Yunanistan. Şimdi gelelim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs Adası'na. Şimdi Kıbrıs Adası'nda şurada Yunanistan biliyorsunuz 4 tane F-16 uçağı gönderdi. 2 tane fırkateyn gönderdi. Hem de Fransa'dan yeni aldığı fırkateyni de buraya gönderdi. En yeni sistemlerle donatılmış. Fransa uçak gemisini buraya gönderiyor. Almanya bir fırkateynini buraya gönderdi. İspanya yine Doğu Akdeniz'de var. Hollanda yine Doğu Akdeniz'de var. İngiltere hem Dikelya hem Akrotiri'de kendi üsleri var. Kendi toprakları üzerinde kendi üsleri var. Altını çizelim yani. Adada 3 devlet var aslında. KKTC, GKRY ve İngiltere. Herkes bu ikisini konuşuyor ama bunu hiç kimse konuşmuyor. İngiltere'nin burada toprağı var, kendi toprağı var. Yani İngiliz üsleri GKRY topraklarında değil. İngiliz üsleri adada kendi topraklarındadır. Burada Eurofighter Typhoon uçakları var. F-35'ler getirdi ve helikopterler getirdi. Buraya koydu İngiltere. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye 3 tane fırkateyni var şu anda. 3 tane daha doğrusu kruvazörü var, muhribi var Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede. Ve ikmallerini Güney Kıbrıs'tan yapıyorlar. Ve denizaltılar var. Yine İran'a saldırı buradan yapılıyor. Ve dikkat ederseniz geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri bu savaş ne zamana kadar sürecek sorusunun cevabında bir done var aslında en azından. Ne kadar daha sürebilire ilk basamağı için bir done var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi adanın sanki tüm temsilcisiymiş gibi hava sahasından da ben sorumluyum diyerek bir notam yayınladı. Geçtiğimiz günlerde. Bazılarının gözünden kaçtı. Burada hatırlatalım bunu. Bu notam Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 Nisan'a kadar, 2026'ya kadar bu hava sahasında denizden, karadan ve havadan silah kullanacağına dair havacılara uyarıydı. Yani 13 Nisan'a kadar Kıbrıs sularından ve Kıbrıs hava sahasından Orta Doğu'ya, belki Lübnan'ı da, belki Suriye'ye de ama İran olduğu kesin buradan atışlar yapılacak. KKTC'nin Ercan hava sahası var. KKTC de bundan sorumlu. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi KKTC'yi yok sayarak KKTC'nin hava sahası üzerinde de notam bildirimde bulunuyor. KKTC itirazda bulundu. Türkiye'de itirazda bulundu. Dedi ki sizin yaptığınız uyarı geçersizdir. Çünkü buranın sorumlusu, bu kısmın sorumlusu KKTC'dir. Ercan hava sahasının sorumlusu. Ama bu usule yönelik. Esası değiştirmez. Yani buradan Amerika Birleşik Devletleri istediği gibi atış yapacak ve yapıyor da gördüğünüz gibi. Bu Kıbrıs'ı aynı zamanda hedef haline getiriyor. Ama bu arada Fransa Mari üssünü kullanıyor ve İsrail burada hava üslerini kullanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminin. İsrail'le özel kuvvetler buraya geldiler. Burada birlikte eğitim yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri buraya geldiler. ABD ve İsrail özel kuvvetleri. Aynı zamanda ABD ve İsrail özel kuvvetlerinin bir kısmı Batı Azerbaycan'a girip PJAK'lılarla buluştuğuna dair de bir husus daha var. Şimdi İran'a gidiyorlar, Kıbrıs'a geliyorlar, Yunanistan'da konuşlanıyorlar. Bizim etrafımız böylece çevriliyor ve Fransa yine burada konuşlanıyor. Dikkat ederseniz daha önce altıgenleri bahsetmiştik. Altıgenlerde kim vardı? ABD, İsrail'in kurduğu, Netanyahu'nun ifade ettiği Doğu Akdeniz altıgeninde ABD, İsrail, Fransa, GKRY, Yunanistan ve Mısır. Değil mi? Bu altıgende. Şimdi bunların hepsi GKRY'de toplanmış vaziyette. Ve bu altıgeni, Doğu Akdeniz altıgenini açıklarken de Türkiye'ye hedef göstermişti. Şimdi görüyoruz. Ki buradaki yanağın normalde Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum yönetimi de İran'a yönelik olduğunu, İran saldırısına karşı tedbir olarak alındığını söylemişti ama üste koyduğumuz haritaya aslında farklı bir denklem. Farklı bir denklem çıkıyor. Peki o zaman ne oluyor? O zaman ne biliyor musunuz? Bir kere KKTC
de İran'a buradan saldırılar yapılıyor. O ayrı bir mesele. KKTC de böylece hedef durumuna getiriliyor. Neyle? GKR'nin sorumsuz davranışlarıyla. Şimdi burada 2 tane husus söyleyeceğim size. Bir, Netanyahu'nun ve hükümetinin KKTC sadece Yunanistan ve GKR'nin sorunu değil, bizim de sorunumuz. Değil mi? Yani KKTC'yi hedef olarak gösteriyor. 2, Yunanistan Savunma Bakanı'nın ve İsraillilerin, Yunanistan Savunma Bakanı bir önceki Dışişleri Bakanı'dır aynı zamanda ve Dendias'tır. Çok Türk düşmanı bir adamdır. Gerçekten de Yunanistan hiçbir zaman bırakmadı. Yani bizimkiler komşumuz Yunanistan, işte dostum Mitsotakis diyor ama hiçbir zaman onlar bunları söylemedi. Söylemez de ve hiçbir zaman da taviz vermezler. Ama biz çok çabuk kanıyoruz nedense. Onlar da ne diyor biliyor musunuz? İsrail ve Yunan bakanlar Türkiye'yi 2,5 cephede savaşa sokacağız. Yani Evet. Türkiye 1,5 cephede, biz 1,5 cepheyi idare ederiz rahatlıkla. 2,5 cephede savaşa sokmak. Söyleyeceğim şimdi. Üçüncüsü, üçü de ekleyelim. PKK elebaşı Duran Kalkan geçtiğimiz aylarda şunu söyledi. Çok ilginçtir. Dananın kuyruğu Kıbrıs'a kopacak. O zaman kim kimin yanında göreceğiz dedi. PKK, İsrail ve ABD'nin emrindedir. En büyük destekçisi de yine Yunanistan'dır. Halkımız bunu bir görsün. Yani PKK'nın, Siyonistlerin ve Türkiye düşmanlarının, İslam düşmanlarının piyonu olduğunu görsün. Kürt kökenli vatandaşlarımız bunu görmeliler. Bu örgütün bir Siyonist aparatı olduğunu çok iyi anlamalılar bütün bunlardan çıkan. Şimdi burada 2,5 cephe. Şimdi Netanyahu'nun söylemi, 2,5 cephe söylemi aynı zamanda PKK elebaşının Kıbrıs söylemi şunu gösteriyor. Ve resmi yan yana koyuyoruz şimdi. Bu kadar yığınaklanma. Şimdi bu kadar yığınaklanma. Adalar Denizi'nde yığınaklanma. Kıbrıs'ta yığınaklanma. Sözler. O zaman bakınca ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'yi İran'da NATO, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısını NATO İran savaşına dönüştürürlerse Türkiye'de aynen Azerbaycan'a yaptıkları gibi provokasyonlarla İran saldırdı gibi bir kurguyla füzeler atılırsa o zaman da NATO 5. maddeye göre karar alırsa NATO Türkiye'yi savunacak. Dolayısıyla İran'a karşı NATO harekat yapacak derlerse kara harekatının da normalde 5.000 10.000 kişiyle olmayacağını söylemiştik. Yüz binlerce asker gerekir demiştik. Bu yüz binlerce asker de ancak Türkiye'de olduğuna göre ve Trump'ın da yıpranmamış güçlü bir ordusu var deyip iştahını kapattığını ifade ettiği durumda Türk ordusu kullanılırsa İran'a karşı birinci cephe 2,5 cepheyi sayıyoruz. Birinci cephe İran. İkinci cephe burada yığınaklanan ve fırsattan istifadeyle ki bunu açıkça Yunan basınında yer alıyor. Türkiye bir cephede bir yere girerse buradan ve adalardan Türkiye'ye Yunanistan saldırısı ikinci cephe. Yarım cephede işte Kıbrıs. Türkiye'yi böyle bir savaşa sokmak ve saldırı altında bırakmak istiyorlar. O nedenle biz çok uyanık olmalıyız. Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, hükümet, bakanlık, hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Milli Savunma Bakanlığımız bu işi çok güzel götürüyorlar. Diplomasiyi ve savunma diplomasisini, gambot diplomasisini çok iyi kullanıyorlar. Bu arada Türk Deniz Kuvvetleri de, burada herkes var, Türk Deniz Kuvvetleri yok sanmasınlar. Türk Deniz Kuvvetleri burada yaklaşık 4 fırkateyn, en az 4 fırkateyn bulunduruyor bu bölgede. Türk Deniz Kuvvetleri 4 fırkateyn, 2 denizaltı, İHA'lar, SİHA'lar burada. Uçaklar zaten geldi. F-16'lar geldi buraya. Yunanistan 4 gönderdi, Türkiye 8 gönderdi. Yunanistan 8 göndersin, Türkiye 16 gönderir. Halbuki Türkiye'nin kıyısına da çok yakındır. Ama mesaj, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının arkasındayız, güvenliğini temine hazırız diyerek. O yüzden
Türk Deniz Kuvvetleri de, Türk Hava Kuvvetleri de, Kara Kuvvetlerimiz de Kıbrıs adasında varlığını daha da güçlendirmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının da güvenliğini sağlamaya hazır, bir oldu bittiye de müsaade etmemek üzere gerekli tedbirlerini alıyor. Aynı Milli Savunma Bakanlığımızı da, Türk Deniz Kuvvetleri'ni de, Dışişleri Bakanlığımızı da, Hava Kuvvetlerimizi, Kara Kuvvetlerimizi de, Genelkurmay Başkanlığımızı da tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da gerçekten herkesi uyarıyor ve Türkiye onurlu arabulucu, herkesin güvendiği honest broker, onurlu arabulucu rolünü de çok iyi üstlenmiş durumda. Bunun partiyle falan alakası yok. Bu bir devlet politikası. O devlet politikasını çok iyi yürütüyorlar. O nedenle inşallah biz bu belalara girmeden çok daha güçlenerek bu olaylardan çıkarız diye umut ediyorum. Teşekkürler Emre Bey, değerli Sağ olun. fikirleriniz için.